Bir soru soracağım size. Çocuğunuz en son ne zaman sizi gerçekten içten aradı? Sadece nasılsın demek için değil de uzun uzun, keyifle sohbet etmek için aradı. Eğer şu an çok uzun zaman oldu diye düşünüyorsanız, bu video tam size göre. Çünkü belki de farkında olmadan çocuğunuzu sizden uzaklaştıran şeyler yapıyorsunuz. Ve en acısı, siz onun iyiliği için yaptığınızı sanırken aslında aranızdaki mesafeyi her gün biraz daha büyütüyorsunuz. Peki ya size çocuğunuzla aranızdaki o eski sıcaklığı geri getirmenin sessiz yolları olduğunu söylesem? Onu zorlamadan, sıkıştırmadan, üzmeden, sadece kendi davranışınızı değiştirerek. Bugün sizinle paylaşacağım 5 yöntem hem çocuk gelişim uzmanlarının yıllardır önerdiği hem de binlerce ailenin kendi deneyimleriyle kanıtladığı gerçekleri barındırmaktadır. Ve özellikle 4. yöntem. Çoğu anne babanın keşke bunu 20 yıl önce bilseydim dediği kritik bir nokta. Siz de bu durumu yaşıyor musunuz? Yoksa çocuğunuzla aranızdaki ilişki hala sıcak mı? Yorumlarda bizimle aranızdaki ilişkiyi paylaşır mısınız? Hazırsanız başlayalım. 1. yol. Suçlamadan konuşmak. Sözlerinizle duvar örmek yerine köprü kurun. Çocuğunuz sizi aradığında ağzınızdan çıkan ilk cümleler hangileri? Neden bu kadar geç aradın? Sen beni unuttun mu? 2 haftadır beni aramadın. Sadece bir şeye ihtiyacın olduğunda arıyorsun. Bu cümleler size tanıdık geliyor mu? Eğer evet diyorsanız, işte çocuğunuzla aranızda mesafe olmasının en büyük nedenlerinden birini bulmuş olabilirsiniz. Ankara'da yaşayan Ayşe Hanım, 64 yaşında, emekli bir hemşire. Oğlu Mehmet eskiden hemen her gün arıyordu. Ama son 2 yıldır ayda bir zor arıyor. Telefon açtığında da çok kısa konuşup kapatıyor. Ayşe Hanım da her defasında aynı şikayetleri tekrarlıyordu. Oğlum, sen artık beni hiç sevmiyorsun. Eskiden her gün arardın. Şimdi ne oldu? Ben mi yabancı oldum sana? Mehmet ise bu sözleri duyduğunda daha da çekiliyordu. Çünkü annesini aradığında rahat bir sohbet yerine kendini savunmak zorunda kalıyordu. Ta ki bir gün komşusu Fulya Hanım, Ayşe Hanım'a çok önemli bir şey söyleyene kadar. Ayşe, sen oğlunu aradığında onu mutlu ediyor musun yoksa suçlu mu hissettiriyorsun? Çünkü insanlar kendilerini iyi hissettiren yerlere gider, kötü hissettiren yerlerden kaçar. Bu sözler Ayşe Hanım'ın aklına dank etti. Bir sonraki telefon görüşmesinde tamamen farklı bir yaklaşım denedi. Mehmet aradığında şikayetler yerine şöyle dedi. Oğlum, sesini duymak ne güzel, yorgun değilsin değil mi? İş nasıl gidiyor? Bu basit değişiklik Mehmet'i şaşırttı. Anne ilk kez onu suçlamıyor, tam tersine onun durumunu merak ediyordu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Mehmet o gün normalden 2 kat daha uzun konuştu. Çünkü suçlanacağını değil, anlaşılacağını ve destekleneceğini hissetti. İşte anahtar burada. Çocuğunuz sizi aradığında ilk sözünüz şikayet değil, sevgi olsun. Geç aradın yerine sesini duymak ne güzel, beni unuttun yerine nasılsın, iyi misin? Hiç aramıyorsun yerine çok meşgul görünüyorsun, yoruldun mu? Bu küçük ama çok önemli değişiklik çocuğunuzun sizi aramayı bir yük olarak değil, huzur bulacağı güvenli bir liman olarak görmesini sağlar. Peki siz çocuğunuzla konuşurken onu suçluyor musunuz? Yoksa anlıyor musunuz? 2. yol. Talep listesi oluşturmak. Her buluşmayı görev toplantısına çevirmeyin. Oğlum gelmiş, şu doktora da götüreyim. Kızım burada, şu alışverişi de yaptırayım. Zaten buradalar, şu faturayı da ödesinler, şu bankaya da gidelim. Çocuklarınız neden zamanla sizden kaçınmaya başlar biliyor musunuz? Çünkü her buluşma bir görev listesi haline gelir. Sizi görmek artık dinlenmek değil, çalışmak demek olur. İzmir'de yaşayan Hasan Bey 67 yaşında, emekli bir öğretmen. Kızı Elif eskiden haftada bir mutlaka gelirdi. Babasıyla sohbet ederlerdi, beraber çay içerlerdi. Ama son bir yıldır Elif ayda bir bile zor geliyor. Neden? Çünkü Elif geldiğinde babası hiç vakit kaybetmeden görevleri sıralamaya başlıyordu. Elif, şu dolabın kapağı bozuldu, bir usta bul tamir ettir, şu doktor randevumu al.
Market alışverişimi yap, listesi burada. Bir de şu faturaları internetten öde, ben beceremiyorum. Elif başta, tabii baba, yaparım diyordu. Ama zamanla bunaldı. Çünkü babasını ziyaret etmek artık onun için bir dinlenme değil, ek bir iş yükü haline gelmişti. Hatta bir gün arkadaşına şöyle demişti. Babamı görmek istiyorum ama gittiğimde hep bir sürü iş çıkarıyor. Sanki hizmetlisi olmuşum gibi hissediyorum. Hasan Bey bu durumun farkına vardığında büyük bir değişiklik yaptı. Kızı geldiğinde hiçbir talepte bulunmadı. Sadece çay ikram etti, sohbet etti, onu dinledi. Bütün işlerini başka zamanlara erteledi. İlk seferinde Elif çok şaşırdı. Baba, bir ihtiyacın yok mu? Alışveriş, doktor randevusu. Yok kızım, şimdi sadece seninle vakit geçirmek istiyorum. Sonuç şaşırtıcıydı. Elif artık babasını görmek için bahane aramaya başladı. Çünkü orada gerçekten kendisini dinleyen ve rahat ettiren babası vardı. Ve daha da ilginç olanı, Elif artık kendi isteğiyle, "Baba, bir ihtiyacın var mı? Şu işini halledeyim mi?" demeye başladı. Çünkü zorunluluk değil de gönüllülük olunca her şey farklılaşır. İşte burada çok önemli bir gerçek var. İnsanlar zorlandıkları yerden kaçar, rahat ettikleri yere gider. Siz de çocuklarınızın yanınızda rahat etmesini istiyorsanız, onları sürekli bir şeyler yaptırmaya çalışan ebeveyn olmayı bırakın. Onlar geldiğinde yapılacak işler değil, paylaşılacak güzel anlar odağınız olsun. Bu kısım tanıdık geldiyse yorumlara fatura yazın. 3. yol, geçmişi silah olarak kullanmak. Fedakarlık kartını sürekli oynamayın. Anne babaların çocuklarına en çok zarar veren cümlelerden biri, "Ben senin için neler yaptım" konuşmasıdır. Sen küçükken ben neler çektim. Senin için kendimden ne fedakarlıklar yaptım. O zaman ben nasıl gece gündüz sana koştum, şimdi sen bana bakamıyor musun? Seni okutmak için ne sıkıntılar çektim, şimdi ne oldu? Bu cümleler tanıdık değil mi? Belki siz de söylüyorsunuz. Ama bu sözlerin çocuğunuzun kalbinde nasıl bir etki yaptığını hiç düşündünüz mü? Bursa'da yaşayan Hülya Hanım 61 yaşında, emekli bir işçi. 3 çocuğu var ama en çok oğlu Emre ile sorunlar yaşıyor. Emre artık annesini çok nadir arıyor. Hülya Hanım her telefon konuşmasında geçmişteki fedakarlıklarını sıralıyordu. Sen küçükken seni hastaneye götürmek için zar zor iş yerinden izin alırdım. Senin üniversite masrafların için yıllarca aynı kıyafetleri giydim. O zamanlar babana bile kızardım seni korumak için. Şimdi ne oldu? Ben senin düğününü yapmak için neler neler yaşadım. Emre başta sabırla dinliyordu. Ama zamanla bu tekrarlar onu çok yordu. Çünkü her konuşma bir borç hatırlatması haline geliyordu. Bir gün Emre cesaret edip annesine şöyle dedi. "Anne, her konuşmamızda aynı şeyleri anlatıyorsun. Ben sana minnettar olduğumu biliyorum ama bu beni çok yoruyor. Sanki sana sürekli borçluymuşum gibi hissediyorum." Bu cümle Hülya Hanım'ı derin derin düşündürdü. Gerçekten de her fırsatta oğlunu geçmişteki fedakarlıklarıyla köşeye sıkıştırıyor muydu? O günden sonra büyük bir karar aldı. Geçmişi konuşmayı bıraktı. Oğlunun şimdiki hayatını merak etmeye başladı. İşini sordu, planlarını dinledi, başarılarını kutladı, üzüldüğü konularda ona destek olmaya çalıştı. Ve aralarındaki buzlar erimeye başladı. Çünkü Emre artık annesini aradığında kendini borçlu hissetmiyordu. İşte çok önemli bir gerçek. Sevgi, geçmişte yapılan fedakarlıklarla değil, şimdiki anlayış ve destekle beslenir. Geçmişi hatırlatmak çocuğunuzu size minnettar hissettirmez. Sadece borçlu ve bunalmış hissettirir. Unutmayın, ebeveynlik bir yatırım değil, koşulsuz bir sevgidir. Ve sevginin karşılığı minnet zorlaması değil, doğal bir bağdır. Eğer sizin de geçmişi hatırlatma alışkanlığınız varsa, bu videoyu beğenerek kendinizi uyarın. 4. yol, müdahaleci değil, danışman olun. Hayatlarını yönetmeye kalkışmayın.
Çocuklarınızın hayatına müdahale etmek ile destek olmak arasında ince ama çok önemli bir çizgi var. Ve çoğumuz bu çizgiyi fark etmeden aştığımızın bile farkında değiliz. Adana'da yaşayan Murat Bey, 59 yaşında, emekli bir teknisyen. Evli oğlu Caner'in her kararına müdahale etme alışkanlığı var. Bu evi alma, çok pahalı. Sen biraz daha para biriktir. O işi yapma, çok riskli. Bak ben yaptım ve ne sıkıntılar çektim. Gelinle böyle konuşma, sonra aranız açılır. Çocuğu böyle büyütmeyin, sonra başınızın etini yer. Bu arabayı alma, yakıt tüketimi çok. Murat Bey iyi niyetli. Oğlunun hata yapmasını istemiyordu. Ama fark etmeden oğluyla yaptığı her konuşmasında hayatına müdahale ederek onu bunaltıyordu. Caner ve eşi Sema giderek Murat Bey'den uzaklaşmaya başladı. Çünkü onun yanına gittiklerinde rahat edemiyorlardı. Her zaman eleştiriliyor, yargılanıyor, yönlendiriliyorlardı. Bir gün Caner eşine şöyle dedi: "Babamla konuşmak artık çok stresli. Sanki hayatımızın her alanında ondan izin almam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ben 35 yaşındayım ama yanında 10 yaşındaki çocuk gibiyim." Murat Bey bu durumun farkına vardığında yaklaşımını tamamen değiştirdi. Artık emir vermek ve yönlendirmek yerine sorular sormaya başladı. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Hangi seçenekleri değerlendirdin? Bu kararı verirken kendini nasıl hissediyorsun? Bana göre şöyle, ama sen nasıl görüyorsun? Ve şaşırtıcı bir şey keşfetti. Oğlu artık kendi isteğiyle tavsiye istemeye başladı. Çünkü yargılanmayacağını, eleştirilmeyeceğini, sadece dinleneceğini ve destekleneceğini biliyordu. Murat Bey şöyle anlatıyor: "Eskiden oğlumun iyiliği için sürekli ona ne yapması gerektiğini söylerdim. Şimdi ise o bana ne düşündüğümü soruyor. Çünkü artık ona saygı duyduğumu ve kendi kararlarını verebileceğine güvendiğimi hissediyor." İşte fark bu. Çocuğunuzun hayatında hakim değil, danışman olun. Emir vermeyin, kulak verin. Çözüm dayatmayın, seçenek sunun. Karar vermeyin, fikrini sorun. Bu şekilde çocuğunuz size daha çok yaklaşır. Çünkü güvenli bir liman olduğunuzu, onu anladığınızı ve desteklediğinizi hisseder. 5. yol, kendi hayatınızı güçlü kılmayın. Çocuk odaklı değil, dengeli yaşayın. Bu belki de en önemli ve en zor yöntem. Çocuklarınızın sevgisini kazanmanın en etkili yolu, paradoks gibi görünse de, onlara aşırı muhtaç olmamaktır. Sinop'ta yaşayan Zehra Hanım, 63 yaşında, emekli bir muhasebeci. 2 çocuğu var. Emekli olduktan sonra bütün hayatı çocuklarının etrafında dönmeye başladı. Sabah kalkıyor, ilk işi çocuklarını aramak oluyor. Öğlen yemeğinden sonra onlarla tekrar konuşmak istiyor. Akşam televizyon seyrederken bile yalnızlığını onlara yakınıyor. Hiçbir planı yok, hiçbir hobisi yok. Sadece çocuklarının aramasını bekliyor. Çocukları Ahmet ve Ayla başta annelerini anlıyor, sabır gösteriyordu. Ama zamanla bu durum onları çok yordu. Çünkü sürekli bir anne vardı ki sadece onlara bağımlıydı, kendi hayatı yoktu. Ahmet bir gün kardeşi Ayla'ya şöyle dedi: "Annem sürekli bizi arıyor. Her konuşmada çok yalnızım, sıkılıyorum diyor. Bu beni çok yoruyor çünkü kendimi suçlu hissediyorum. Ama her gün onunla saatlerce konuşacak halim de yok. Evimle ilgilenemiyorum." Zehra Hanım bir gün komşuları Hatice Hanım ile konuşurken bu gerçeği öğrendi. Hatice Hanım ona şöyle dedi: "Zehra, sen çocuklarına bağımlı oldukça onları yorarsın. İnsanlar mutlu, kendi ayakları üzerinde duran insanlarla vakit geçirmekten keyif alır." Bu sözler Zehra Hanım'ı düşündürdü ve büyük bir karar aldı. Kendi hayatını kurmaya odaklandı. Bir resim kursuna yazıldı. Mahallede yürüyüş grubuna katıldı. Komşularıyla daha fazla sohbet etmeye başladı. Kütüphaneden kitap almaya başladı. Eski arkadaşlarıyla iletişim kurdu. Ve şaşırtıcı bir şey oldu. Çocukları onu daha çok aramaya ve ziyaret etmeye başladı. Neden böyle oldu sizce? Çünkü artık Zehra Hanım ile konuştuklarında anlatacak keyifli şeyleri oluyordu. Mutlu, enerjik, ilgi çekici bir anne olmuştu.
Artık çocuklarına yük değil, onlarla vakit geçirmekten keyif aldığı biriydi. Ahmet şöyle diyor şimdi: "Annem artık çok farklı. Her aradığımızda yeni şeyler anlatıyor. Resim kursundan, yeni arkadaşlarından, okuduğu kitaplardan bahsediyor. Onunla konuşmak artık keyifli." İşte çok önemli bir gerçek. En büyük sevgi mıknatısı, mutlu ve kendi ayakları üzerinde duran olmaktır. Bağımlı, muhtaç, sürekli bekleyen bir ebeveyn çocuğuna yük gibi gelir. Ama kendi hayatı olan, mutlu, keyifli, anlatacak güzel şeyleri bulunan bir ebeveyn, çocuğunun yanında olmak istediği biri olur. Siz kendi hayatınızda ne kadar güçlü duruyorsunuz? Hobileriniz var mı? Yoksa hayatınızdaki en büyük aktivite çocuklarınızla konuşmak mı? Yorumlarda bizimle paylaşın. 60 yaşından sonra çocuklarınızın sevgisini geri kazanmak. Onları ikna etmeye çalışmakla, zorlamakla olmaz. Sadece kendinizi değiştirmekle mümkündür. Bu 5 yöntemi uygularken sabırlı olun. Yıllardır süren soğukluk bir günde değişmez. Ama her küçük değişiklik büyük dönüşümlere yol açabilir. Özetlersek, suçlamak yerine anlayış gösterin. Talep etmek yerine vakit geçirmeye odaklanın. Geçmişi silah yapmak yerine bugüne odaklanın. Müdahale etmek yerine danışman olun. Çocuk odaklı değil, dengeli bir hayat yaşayın. Eğer bu video size yeni bir bakış açısı kazandırdıysa, lütfen beğeni butonuna basın. Çünkü bu içeriğin daha fazla aileye ulaşması, daha fazla anne babanın çocuklarıyla barışması demektir. Yorumlarda bize kendi deneyimlerinizi de yazabilirsiniz. Bu 5 yöntemden hangisini deneyeceksiniz? Çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi nasıl güçlendirmeyi planlıyorsunuz? Ya da benzer durumlar yaşadınız mı? Nasıl çözdünüz? Kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü 60 yaş sonrası hayatın en değerli konularını, aile ilişkilerini güçlendiren yöntemleri sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Ve zil butonunu açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan ilk sizin haberiniz olsun. Bir sonraki videomuzda 60 yaşından sonra torunlarınızla güçlü bağlar kurmanın 6 sırrı konusunu ele alacağız. Çünkü torunlar hayatın en güzel armağanlarından biridir. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve unutmayın, siz ne kadar güçlü, mutlu ve huzurlu olursanız çevrenizdekileri de o kadar mutlu edersiniz. Hoşça kalın.